Inter Başkanı Moratti, Arjantin'e Ortega'yı almaya gider. Bay Internazional'i alıp döner. Javier Zanetti'nin az bilinen hikayesi. Zanetti, altyapısından yetişmediği takımın bayrak adamı olabilecek kadar özel bir futbolcuydu. Hayatı ise hemen her Güney Amerikalı gibi romandan fırlamış sanki. Senaryo haline getirilse muhteşem bir Yeşilçam filmi olurdu. Fakir bir çocukluk. Duvar sıvacılığı yapmış. Mahalleliye süt dağıtmış. Kuzeninin manavında çalışırken varoşlarda top peşinden koşturmaya başlamıştı. Ayakta ayakkabı bile yok. Babası Zanetti'ye ilk kramponu elleriyle dikmişti. Futbol hayatına Independiente'de başladıktan sonra Belarus'a transfer oldu. Çalışkan, hızlı, azimli bir sağ bekti. Banfield'a 20 yaşında geldi. Matkap lakabı takılmıştı kendisine ama çok kalmayacaktı. Asıl ilginç öykü ise Zanetti'nin Inter transferinin tamamen bir rastlantı sonucu gerçekleşmiş olmasıdır. Inter Başkanı Massimo Moratti 1995'te Ariel Ortega'yı izlemek için Arjantin'e gider. River Plate'te oynamakta olan Ortega o gün çok da iyi bir performans göstermez. Moratti buralara kadar boşa geldiğini düşünürken dikkatini bir başka oyuncu çeker. Rakip Banfield'ın defansında harikalar yaratan ve o maçta 7 kez driblingle hücuma çıkan bir sağ bek Javier Zanetti. Ortega izlenmeye değer bir futbol ortaya koysaydı Zanetti yine dikkatini çeker miydi Morata'nın? Javier Zanetti bir Arjantinli olarak İtalyan futbolunun tarihine geçmeyi başardı. Inter tarihinin en çok forma giyen futbolcusu, İtalya Serie A'da en fazla maça çıkan yabancı olmayı başardı. Oynadığı tüm sezonlarda 30 maçın altında kalmadı ve istikrarı sayesinde İtalya'da en fazla saygı duyulan futbolculardan biri haline geldi. Inter forması ile geçirdiği 19 sezon sayesinde Bay Internazional lakabını aldı. Javier Zanetti Inter'in kendisi oldu. Formasından ayrı düşünülemez hale geldi. Saygının tek kökeni elbette ki istikrar değildi. Zanetti'nin lakabı traktördü. Geçemeyeceği veya durduramayacağı rakibi yoktu. Ama kariyerinde sadece 2 kırmızı kart gördü. 1999'da İtalya Kupası'nda itirazdan, 2011'de Serie A'da Udinese maçında çift sarı karttan. Hiçbir rakibini sakatlayacak ya da zarar verebilecek bir müdahalede bulunmadı. En centilmen futbolcu sayılan bir traktör, bu artık Zanetti duruşuydu. Ancak dedik ya Yeşilçam filmi diye. 2011'de Palermo'ya karşı çıktıkları finali kazanan Inter kupaya uzandı. Maçtan sonra yapılan kutlama partisi sırasında annesi Violetta oğluna bir mesaj gönderdi. "Tebrik ederim oğlum, seni çok seviyorum." Mesajı okuyan Zanetti kupa için yapılan parti sonrası sabah kalktığında annesini aramaya karar verdi. "Sabah uyandığımda annemi arar konuşurum diye düşünmüştüm. Ancak böyle bir şansım olmayacağını bilmiyordum. Çünkü annem o gece uykusunda vefat etti." Javier Zanetti zamanı geriye alamadı. Ama zamanı durdurmayı başarmış gibi görünüyor. 19 sezon boyunca çekilmiş fotoğraflarını yan yana dizin. Zanetti'nin ne saç şekli, ne yüzü, ne görünüşü, ne de yüzündeki alçak gönüllü gülümseme hiç değişmedi. Zanetti zamanı sadece dış görünüşüyle değil, futboluyla da durdurdu. 40 yaşından sonra Chelsea'ye transferi ciddi masaya yatıran Zanetti son dakikada vazgeçti. Transferin neden gerçekleşmediğini Mourinho şöyle özetlemişti: "O Javier Zanetti ve Inter'e ait." Futbolunun son yılında sağ kanattan 70 metre depar atarken etrafındaki tüm gençleri de oyundan düşürebileceğini canlı izlediğimiz Zanetti 41 yaşında aktif futbol yaşantısına nokta koydu. Bu nokta Zanetti'yi Inter'den ayırmaya yetmeyecekti. Elbette bizden de.
Inter ikinci başkanı Javier Zanetti, o hala Bay Internacional ve hala Inter'e ait. Bugün ömrünü Inter'e adamış bir adamın hikayesini derledik. Zanetti'nin hikayesini derledik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.